8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Toklucu. Hülya Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, sağ olun. Sabah sabah güzel bilgiler almak için sizlere açız aslında. Süper, biz de hazırız. Hocam, peki kadınlar niye genital estetiğine ihtiyaç duyar? Çok özel bir soru. Hemen bununla başlayalım sizlerle. Kadınlar genital estetiğe ihtiyaç duyar. 1. Fiziksel olarak kendileri beğenmedikleri için. 2. Hijyenik problemlerden dolayı. İşte uzun, büyük labiumlarda daha çok hijyen problemleri oluyor. Sık tekrarlayan enfeksiyonlardan dolayı. Çok doğum yapmış kadınlarda vajinal bollaşmalardan dolayı has kaybı olabiliyor. Seksüel sebeplerden dolayı isteyebiliyorlar. Bu sebeplerden dolayı genital estetiğe ihtiyaç duyabilirler. Peki en sık yapılan işlemler nelerdir? En sık yapılan işlemlerde özellikle labioplasti ve vajinoplasti dediğimiz operasyonlar sık ve ameliyatsız estetik çözümlerde sık yapılıyor. Evet efendim. İşlem yapıldı hocam. Ameliyata tamam okeyledik, sizler de yaptınız. Biz kadınlar ne zaman sosyal hayatımıza ya da çalışıyorsak iş hayatımıza geri dönüş sağlayabiliyoruz? 3 gün verilen tedaviler ve görevlerin hepsi düzgün yapıldığı takdirde ilk haftada, bu cerrahi prosedürlerden sonra geçerli zaten, İlk haftanın sonunda artık işinize dönebilirsiniz, günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Ama yaklaşık bir 6 ay kadar ağır fiziksel aktiviteleri istemiyoruz. Cinsel yasaklara uyacağız. Onları yaptığımız müddetçe normal rutin hayatımıza bir haftada dönebiliriz. Yani çalışmaya bir hafta sonra başlayabilirsiniz. Peki oturan kişi için de bu aynı şekilde mi? Oturan kişi için de aynı şekilde ama verdiğimiz tedavilerde işte o bölge için antibiyotikler, buz tedavileri özellikle o 3 gün esas bizim açımızdan. Kişi kendine bakarsa çok güzel bir iyileşme olur kesinlikle. Peki işlem sonrası ağrı ya da his kaybı gibi sorunlar oluyor mu? İşlem sonrası zaten ağrı kesicilerimiz mevcut. Onları uyguluyoruz. Buz tedavisinden çok fayda görüyoruz. His kaybı zaten olduğu için yaptığımız ameliyatlar bunlar. Özellikle labioplastiğe eklediğimiz sudoplastide klitorisin üzerini örten fazla deri parçasını da alıyoruz. Böylece bu bölgedeki his kaybının önüne geçilmiş oluyor. Hocam operasyon sonrası çok dikkat edilmesi gereken bir bölge. Çünkü dediğiniz gibi mikrop tarafında oradan alıyoruz. Çok fazla tuvalete çıkmamız lazım zaten, tuvalete çıkıyoruz. Bununla ilgili hijyeni nasıl sağlayabiliriz? Operasyon sonrası nelere dikkat edilmelidir? Operasyondan sonra tedavilere kesinlikle dikkat edeceğiz. Yani bir en başından beri söylediğim işte buz tedavisi olsun, kişinin kendi hijyeni olsun, nasıl yapacağı, sıkı giyinmemesi, bunlara dikkat ederse, COVID yasağına uyarsa iyileşme çok düzgün olacaktır. Peki COVID yasağı ne kadar bir süreden bahsediyorsunuz? En az 40 gün. En az 40 6 hafta 6 kadar. hafta. Her yaşta uygulanır mı hocam peki? Kaç yaşındakiler sizlere gelip başvuruyorlar? Estetik operasyonların, özellikle genital estetik operasyonları 18 yaşından sonra öneriyoruz. Çünkü önce bir kişi kendini tanısın. Bir de her hastaya estetik operasyon yapılmıyor. Yani öncelikle muayenede bakıyorsunuz, gerçekten ihtiyaç var mı? Her başvurana her ameliyat olmuyor çünkü. İhtiyaç durumunda 18 yaşını geçtikten sonra uygulanabilir. Peki doğumdan sonra ne zaman yapılabiliyor? Genelde 3-6 ay sonrasını tercih ediyoruz doğumdan sonra. Hem kişi kendini toparlasın, hem emzirme döneminde bebeğiyle vakit geçirsin ve zaman ayırsın. Bu sürenin geçmesi bizim için yeterli. Cerrah işleminden korkan birçok insan var. Kusura bakmayın hocam bir cerrah olarak ama gerçekten benim danışanlarımda da aynı şekilde cerrah işlemlerinden korkan, aman iğne midir, aman şudur girmeyelim ameliyat işlemine diyen insan var. Böyle bir güzel genital estetik formunu hiç ameliyatsız şekilde de yapılabiliyor mu acaba? Kısmi olarak yapılabilen prosedürlerimiz mevcut. Özellikle lazer tedavisinde o bölgede termal hasar oluşturarak yaptığımız işlemler var. Özellikle vajen daraltmada, stres inkontinansta, genital beyazlatmada lazerin faydalarını görüyoruz. Gene ameliyatsız olarak G-shot, O-shot dediğimiz işlemleri hem klitorise hem vajen anterior duvarı dediğimiz ön duvara uygulayabiliyoruz. Hastalar bunlardan gerçekten çok iyi çözümler buluyorlar. Peki sürekliliği devam etmesi gerekiyor mu? Ameliyat gibi değildir, değil mi Lazer hocam? işlemlerinde seanslar tekrara ihtiyaç duyuyor. Ne kadar zamanda Genelde ayda bir olur. 2 ya da 3 seansa tamamlanabilir ama hepsi kişiye özel çözümler sunuyor. Peki sonrasında, yani ben 3 seans yaptırıldıktan sonra hastalarda
işlem sonucu alındı. Sonrasında ameliyatta mesela belki genişleme, daralma gibi bir şey olmuyor daha sonrasında ama bu işlemlerden sonra oluyor mu? Yani Bu bir sene sonra işlerden tekrar yaptırmak gerekiyor mu lazeri? Lazeri eğer bir renk açma vesairesi onlara gerekebilir. Ama diğerlerinde gerek yok. Peki hangi hasta için vajinal tightening cerrahi hangisinde lazerle uygulamayı tercih ediyorsun? Bunun kriteriniz var mı? Vajinal daraltmada aslında hastanın isteği esasında oluyor ama gerçekten yaptığımız muayenede cerrahi prosedür için uygun alan, yani açıklığa bakıyoruz aslında ve perine durumuna, perineoplastiye de ihtiyacı varsa ve vajinal açıklık gerçekten çok deforme ise o zaman vajinoplastiye biraz daha yöneliyoruz. Ama daha mesela bir doğum yapmış, daha dokuları iyi, daha genç yaşta bir hasta, kolajen durumu daha güzel. O zaman biraz daha lazere yönelebiliriz. Peki sonuçlar arasında kıyasladığınızda hangi yöntemin daha etkili olduğunu ve sorunsuz olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi birisi ameliyat yöntemi olduğu için tabii ki komplikasyonları daha fazla. Diğerisi lazer tedavisi. Hasta anestezi almıyor, bir cerrahi tedavi geçirmiyor. Doğal olarak onda komplikasyon açısından daha az ve öbür yönteme dönüşüm de var. Yani ameliyatta tekrar ameliyat olabilir bu hasta. O yüzden hepsi bireyselleşmiş tedavi diyebilirim. Yani hastaların beklentileri açısından ya da siz bir hekim olarak yani başarı anlamında mesela şunu diyebilir misiniz mesela yani lazer tedaviyle yaptıklarımızdaki sonuçlarımız %40 başarılı, cerrahi olarak yaptıklarımızda %100 başarılı mesela gibi bir ayrımınız olabiliyor mu? Değil. Bunlar çünkü estetik işlemler hiçbir zaman %100 olmuyor zaten Evet. kesinlikle. Hep hasta ve durum. Aslında o anda muayenede hastanın sizden beklentisi ne? Muayenesinin durumu ne? Sizin yapacağınız işlem ne? Hepsi birleşince aslında bir oran olabiliyor. Kişiselleştirilmiş tedavi diyebilirim. Ama sonuçlar hep yüz güldürücü. Yani şu ana kadar yaptığımız tüm işlemlerdeki hastalar mutlu. Aslında sizin kararınız burada çok önemli. Evet, kesinlikle. Evet. Size güvenmek, hastalarınızın size gelip güvenmesi Güven ve sizin esastır. verdiğinde cerrah mı yoksa cerrah dışı mı yapalım işlemimizi gibi. Peki cerrahta bahsettiğimizde bir ameliyatta bir haftada sosyal hayatına ve iş hayatına devam edebiliyordu. Ameliyatsız olduğunda Hülya Hocam, ameliyatsız olduğunda mesela ertesi gün sosyal hayatta devam edebiliyor mu? Tabii ameliyatsız işlemlerde anestezi... O lazerle dediğiniz Evet, işlemde. anestezi olmadığı için doğal olarak hemen sosyal hayatına dönebilir. COVID yasağı da yok onlarda zaten. Onlarda bir kısıtlama olmuyor. Oradaki işlem sanki daha böyle bir yapılabilir. Hani genç yaştaysa daha sonrasında zaten önünde baktı olmadı. Bir dahaki sene işlem yaptırabilir hocam. Siz ne dersiniz? Bir de şöyle düşünmek lazım. Ben az önceki başka bir konumuzda da bu konuyu konuşmuştuk. Mesela incelme ile ilgili diyelim ki bir hastaya hayır incelmek yani bölgesel incelmek ile ilgili cihazlı bir takım yöntemler uygulanır ya da bir takım iğne tedavileriyle yağ eritme amaçlı. Bunlar daha sonraki yapılacak olan cerrahi prosedürü biraz zorlaştırır. Şimdi buna aslında değinmek istiyorum. Çünkü karar burada çok önemli. Yani lazerle bir tedaviden sonra o bölgedeki oluşmuş olan fibroz doku sonuçta yapılacak cerrahi müdahaleyle aslında çok başarılı olabilme şansını azaltıyor olabilir. Böyle deneyimleriniz var mı acaba? Yani ben lazer uyguladım ama hasta memnuniyeti az oldu, cerrahiye geçtim. Geçtiğinizde bu defa belki primer yapsaydınız çok daha iyi bir sonuçla karşılaşacaktınız. Onu almaya çalışıyorum. Yani o yüzden hekimin tercihi burada. Çünkü hocam her ikisini de yaptığı için ikisi arasındaki farkı çok güzel kıyaslayabilir yani. Bu aslında hastanın başvuru esnasındaki mesela yani çok geniş bir vajinal açıklığı var. Bu hastanın lazerden fayda görmesi yani perine onarımı vesairesiyle siz ona çok mutlu bir hayat vaat edemezsiniz. Gerçekten beklentisini karşılayamazsınız. Bunun aslında yaptığınız muayene esas oluyor burada. Yani ben muayeneyi yaptım, senin için bence ilk başta bu uygun. Aslında uygunluğu siz belirliyorsunuz. Çünkü hasta zaten bunu bilmiyor. Sizi evet bir taleple gelmiş olabilir. Her zaman tabii ki hastaların söylediklerini dinliyoruz ama uygun olan neyse onu söylemekle mükellefiz zaten. Yani uygun olmayan hiçbir prosedürü yapmıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey, biz Türk hekimleri aslında cesur insanlarız. O yüzden Türk tıbbı bu dünyada bir numara. Sebebi de şu, bak çok önemli bir konuya değindik aslında. Evet. Yani tartışma boyutu değil de çok önemli bir konu. Çünkü hekim doğrusunu söylüyor ama hasta kolayı istiyor. Evet. Şimdi bu noktada, şimdi siz diyelim ki kesin ona vajin daraltma önerdiniz. Fakat o hasta ısrarla ben lazerle tedavi istiyorum dedi.
Bunu yaptı, sonuç alamadı. Bu defa cerrahiye geçti. Bu defa cerrahideki başarı şansını düşürmüş oluyor. Evet. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, tabii ki. Yani biz Türk hekimleri bu hastayı oturur ikna eder. Bak senin için bu olmalıdır. Yani o zaman hastanın isteğinden ziyade hekimin tecrübesi daha ön plana geçiyor. Kesinlikle bu da olmalı Yani zaten. hastanın da o yüzden hekimin söylediklerini dinlemesi gerekiyor. Ama Avrupa'da böyle değil. Sen bunu istedin, bunu yaptım. Bunu istedim, bunu yaptım yani. Hayır. Ya o zaman bu işin içine psikiyatrik hastalar da giriyor. Sonuçta vücut dismorfik bozuklukları da var. Kişi aslında bakıyorsunuz her şeyi normal. Yani aslında bu Barbie vajina vesaire dediğiniz olay hastada var. Evet. Ama o psikiyatrik problemlerden dolayı burasını beğenmiyor. Bu hastayı ameliyat mı edelim? Hani bu hastayı zaten ameliyat etmeyelim. O yüzden hastalık yok, hasta var her zaman. Evet. Kesinlikle. katılıyorum. Hocam peki genetik estetikten korkulmaması gerektiğini bizim 8'de sağlık izleyicilerine nasıl aktaralım sizlerle beraber? Bir kere kişinin Çünkü kişi söyleyemiyor bunu bir de. Bir de Evet. bu tarafından da düşünmek lazım. Her kişi açık gelip sizden muayene alıp ben bunu istiyorum diyemez. Kesinlikle. Eşler izin vermeyebilir. Aile yaşamı önemli. Kişinin kendisini tanıması lazım. Bizim açımızdan önemli olan bu. Biz kadınların daha özgüvenli, daha fazla şeyleri konuşabilen kadınlar olmasını istiyoruz. O yüzden aslında muayenelerimizde de buna yönlendiriyoruz. Yani işte sadece hasta muayene olmaya geldi, hemen işini görelim, gitsin, bitsin değil. Daha fazla dinlemek, daha fazla konuşmak, konuşulmayanları konuşmak için zaten biz onlarla beraberiz. Zaten siz böyle yapınca hasta size kendisi anlatıyor her şeyi. Değil mi? Evet. Ondan sonra kararı da sizinle beraber verilebilir. Ortak veriyoruz kesinlikle. Hocam vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. sağ olun. Evet efendim. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Toklucu'ydu. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.